Gezgin bir şef Düsseldorf'ta. Bir anıta geldik, ismini söyleyemeyeceğim. Burada nasıl 260 tane bar var ya yan yana? Burası Düsseldorf'un Königsalesi. Dünyanın en büyük dijital saati olarak sana gelmemek için birçok sebep saydım ama yapamadım. Uzun bir sahil yolu da var. Nereye geldiğimizi nasıl söyleyeceğim ben şimdi? Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Düsseldorf'tayız. Almanya'nın modern yüzü olarak bilinen, sanat şehri olarak ünlenen ve moda başkenti olarak ünlenen Düsseldorf'u hep birlikte keşfedeceğiz. Ama öncesinde eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de zillerimi bildirimi açıp beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Şehri keşfetmeye başlarken ilk olarak gelin havalimanından şehir merkezine nasıl geldik, kaldığımız otel neresi, hemen bunlardan bahsedeyim. Düsseldorf Havalimanı'na indiğinizde tren için iki seçenek var. Terminalin altındaki S-Bahn istasyonundan S11 ile Düsseldorf merkeze kolayca gidebilirsiniz. Bir diğer yol ise Havaray ile Fernbahnhof'a geçmek. Buradan hem Düsseldorf'a hem de çevre şehirlere tren bağlantıları var. Deutschland-Ticket ile trene binerek Düsseldorf Hauptbahnhof'a geçtik. Almanya'da toplu taşımayı sınırsız kullanmak için telefona Ticket Plus'ı indirip 58 euroluk Deutschland-Ticket'ı aldık. Bu biletle şehir içi ulaşım ve bölgesel trenler serbest ama ICE gibi hızlı trenler bu biletin dışında kalıyor, bilginize. Biz Düsseldorf'ta Garner Otel'de kaldık. Konum olarak çok işimize yaradı. Merkez tren istasyonuna yakındı. Fiyatı da bence oldukça uygundu. Düsseldorf'u ve yakın şehirleri gezmek için güzel bir tercih oldu. Ve şimdi hazırsanız gelin Düsseldorf'u birlikte keşfetmeye başlayalım. Altstadt'a geldik. Altstadt, Orta Çağ'dan kalma eski şehir planlamasına uygun olarak tekrardan yapılmış. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda bayağı bir bombardıman saldırısına uğruyor ve şehir yerle bir oluyor. Şehir yerle bir olduktan sonra da biz buraya modern gökdelenler dikelim falan demiyorlar. Orta Çağ'dan kalma şehir planına sadık kalıyorlar ve o şekilde evleri tekrardan inşa ediyorlar. Bir de beni böyle çek. Bu arada Rathaus belediye binası olarak geçiyor. Tam belediye binasının önünde ana Christmas marketlerden bir tanesi var. Hazırsanız bir de şu Christmas markete bir göz atalım. Çünkü ne için geldik biz buraya? Noel pazarları, Christmas marketler için geldik. Bu gördüğünüz heykel de Can Willem heykeli. Tam Rathaus'un önünde, meydanın ortasında konumlanmış durumda. Ben size bulunduğumuz meydanın adını söylemeyi unuttum. O yüzden görünce hemen hatırladım ve dedim ki size meydanın adını göstereyim. Bu meydanın adı Marktplatz. Marktplatz'ın hemen yan tarafında da dünyanın en uzun barı olarak ünlenmiş bir yer var. Aslında dünyanın en uzun barı diyoruz ama burası tek bir yer değil. Yarım metrelik bir alan içerisinde tam 260 adet bar var. Hepsi yan yana dizilmiş.
O yüzden de buraya demişler ki dünyanın en uzun barı. O yüzden şimdi hadi gelin şu yarım metrekarelik bir alanı gezelim. Bir de burada denemeniz gereken bir bira var tabii ki de. Düsseldorf'un ünlü birası Altbier. Burada da Altbier'ı deneyebilirsiniz. Burada nasıl 260 tane bar var ya yan yana? Hiç o kadar yokmuş gibi duruyor. Nereye geldiğimizi nasıl söyleyeceğim ben şimdi? Düsseldorf'a geldiğinizde denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi de Altbier arkadaşlar. Ama hikayesini anlatmadan önce hemen size ufak bir kamu spotu geçmek istiyorum. Alkol sağlığınıza zararlıdır. Buna neden Altbier diyorlar? Alt Almanca'da eski demek. Bu Altbier'da eski yöntemle yapılan bira anlamına geliyor. O yüzden ismi Altbier olarak kullanılıyor. Eskiden biralar üst fermantasyon denen yöntemle yapılırdı. Zamanla herkes yeni çıkan lager tarzına geçince Düsseldorf'taki ustalar kendi geleneksel tarzlarını korudu ve bu biraya Altbier yani eski tarz bira demeye başlamışlar. Hikayesi de böyle. Geldiğinizde Düsseldorf'a denemeniz gereken lezzetlerden. Eğer biranızı şöyle bitirip bırakırsanız size bira getirmeye devam ederler. Ama biranız bittikten sonra üzerine hemen bunu kapatırsanız biranızı getirmezler. 3 tane biramız vardı. Hesabımızda 9.30 tuttu. Birayı soracak olursanız biraz acı. Yani bizim çok seveceğimiz türden bir bira değil. Ama yine de geldiğinizde denemekte fayda var. Şimdi gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu buraya kim koydu? Buraya geldiğinizde alışveriş yapmak istiyorsanız geleceğiniz adreslerden bir tanesi de Schadowstrasse. İnşallah doğru söylüyorumdur. Almancam gerçekten çok kötü. Neyse şimdi burada gördüğünüz gibi işte Nespresso var, H&M var, Mango var, Tiki Max var, Bershka vesaire falan var. Böyle upuzun bir cadde. Noel zamanı geldiğinizde böyle küçük küçük Noel dükkanlarını da görebiliyorsunuz. Hemen şimdi şöyle bir caddeye bir göz atalım. Belki bir yerlerin içerisine girer bir fiyatlara bakarız. Dondum ha, çok soğuk. Burası Düsseldorf'un Königsalesi. Buraya Almanlar kısaca Kö diyorlarmış. 1800'lerde yapımına başlanmış aslında bu caddenin. Eski de bir kestane yoluymuş. Kralı kızdıran bir protesto sonrası adı Kral Caddesi anlamına gelen Königseil olarak değiştirilmiş. Şimdi ise lüks mağazalar, su kanalları ve şehrin en hareketli noktalarından bir tanesi olmuş. Bu arada bu kanalın sağ ve sol tarafında gördüğünüz ağaçların hepsi de kestane ağacı. Königseil etrafında böyle bir Noel pazarı da kurulmuş. Burayı da gezebilirsin ama şu an sabah saatleri olduğu için çok kalabalık değil. Burayı bir akşam görmek lazım böyle ışıl ışıl. Ama yine de şöyle bir göz gezdirelim. Belki akşamda gelir bir sıcak şarap içeriz. Biz ona ne diyoruz? Glühwein. Gezgin bir şef Düsseldorf'ta. Kanalıma abone olun der misin? Kanalıma abone ol demeyecek misin? Bir kere de. Allah'ını seversen. Gelmeyecektim. Sana gelmemek için birçok sebep saydım ama yapamadım. Biz nereye geldik yine? Five Guys'a geldik arkadaşlar. Burayı seven var, sevmeyen var ama ben çok seviyorum. Bence gayet güzel. O yüzden dedik ki burada bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra gezimize devam edelim. Bu arada küçük patatesimiz var, cheeseburgerimiz var, kolamız var. Tabii ki de böyle yer fıstığımız var. Bu arada içecek ve fıstık burada istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Sınırsız. Bunların hepsine toplamda 22 euro ödedik.
Futbol severlerin dikkatini Lukas Podolski'nin Almanya'da kurmuş olduğu döner markasının bir şubesi duruyor şu an arkamızda. Almanya'ya geldiğinizde her yerde Mangal Döner X Lukas Podolski'yi görebilirsiniz. Önünden geçerken size de anlatmak istedim. Düsseldorf'ta çoğu yerde bu heykelleri görebiliyorsunuz. Bu heykellerin amacı da sıradan insanların da heykelleri olabilir diyerek de şehrin birçok noktasında bu şekilde heykelleri asmışlar. Burada gördüğünüz el ele tutuşan bir çift, yani aslında seni, beni, bizi temsil ediyor. Yani hep ünlülerin, öyle tanınmış kişilerin heykelleri olacak diye bir durum yok. Şehrin en önemli noktalarından bir tanesi olan bir anıta geldik. İsmini söylemeyeceğim. Şehrin en önemli noktalarından bir tanesi olan bir anıta geldik ama ismini söyleyemeyeceğim şu an. Çok uzun. Her neyse, aslında olay 1288 yılında başlıyor. Zamanın kralı bir savaşa giriyorlar. Savaştan galip geliyor Düsseldorf heyeti, eyaleti. O zamanın kralı da diyor ki bu anı taçlandırmamız gerekiyor ve taçlandırmak için de şehre böyle bir anıt yapılıyor. O anın, artık zaferin gücünü ve hikayesini de destekleyen bir anıt. Şu an Schola geldik. Aslında burası nehir kenarında eskiden büyük kalenin parçasıymış. Zamanla kale yanmış, yıkılmış ama sadece bu kule ayakta kalmış. Bugün de şehrin geçmişini hatırlatan sembolik bir yapı gibi duruyor. İçerisinde ise Ren Nehri ile ilgili tarih, gemiler ve denizcilik kültürü üzerine küçük ama keyifli bir müze de var. Buraya geldiğinizde isterseniz ziyaret edebilirsiniz. Altstadt'ın hemen yan tarafında Ren Nehri kıyısında uzun bir sahil yolu da var. Buraya geldiğinizde bizim gibi yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir ya da bu etraftaki kafelerde Ren Nehri manzarasına karşı bir şeyler içip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Poz kestim. Burgplatz'taki Noel Pazarı da bakın arkamda görmüş olduğunuz meydanın oradaki dövme dolaptan başlıyor. Ren Nehri'ne doğru böyle devam ediyor. Kıyısında da tekrardan devam ederek büyük bir Noel Pazarı olmuş oluyor. Akşamları burası gerçekten cıvıl cıvıl. Akşamını da ziyaret edeceğiz ama gündüzü de bu şekilde. Düsseldorf'un en simge yapılarından bir tanesi de bu arkamda görmüş olduğunuz Renturm, yani televizyon kulesi. Tepesindeki seyir terasında tüm Düsseldorf'u 360 derece görebiliyorsunuz. Gece olunca da üzerinde ışıklar yanıyor. O ışıklarla da saati görebiliyorsunuz. Dünyanın en büyük dijital saati olarak da geçiyormuş burası. Tepesine de çıkmak isterseniz kişi başı 9 euro bir ücreti var. Bilginiz olsun. Altstadt'ın hemen karşı tarafında Oberkassel diye bir bölge var arkadaşlar. Bu bölgede yaşayan insanlar da Düsseldorf'un en zengin insanları olarak biliniyor. Zaten gittiğinizde de evlerin yapısından, şehir düzeninden ve kapısının önündeki arabalardan ne kadar zengin ve elit bir yer olduğunu hissediyorsunuz. Hatta Düsseldorflular Oberkassel'de yaşayan insanlar için burnu havada diye bir söz söylemişler. Tabi bunlar şehir efsanesi, bilmiyoruz ama geldiğinizde gezerseniz o tarafları ne demek istediğimi çok daha iyi anlamış olursunuz. Şehri gezerken herhangi bir toplu taşımaya ihtiyacınız yok. Rahat ayakkabılarınız olsun. Şehri kolayca yürüyerek gezebilirsiniz. Bence zaten yürüyerek keşfetmek de en güzeli.
Karlsplatz Meydanı'nda böyle güzel bir yer gördük. Hemen dedim size burayı göstereyim. Burası aslında bir pazar. Böyle sağlı sollu hem çiçekçiler var, hem etçiler var, şarküteri ürünleri var, meyveler var. İstediğiniz her şeyi burada bulabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi de buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle küçük hediyelik eşyalar da var. Genelde yerel halkın alışveriş yaptığı bir yer olarak biliniyor burası. Düsseldorf'un en ünlü bölgelerinden bir tanesi olan Lidl Tokyo'ya geldik. Buranın adının Lidl Tokyo olmasının nedeni de 1950'lerde Japon işçiler buraya çok fazla geliyorlar. Japon işçiler geldikten sonra tabii ki de kendi hayatlarını buraya da biraz enjekte ediyorlar. Bunun için de Immerlandstraße denilen cadde üzerine bir sürü Japon süpermarketi, restoran, kafe gibi yerler açıyorlar. Düsseldorf'a geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de burası. Bu arada çok güzel moşiciler var, çok güzel ramenciler var. Bence biraz böyle uzak doğuyu seviyorsunuz. Buradaki marketlerden alışveriş yapabilir. Biraz ramenin, biraz da moşinin tadına bakabilirsiniz. Düsseldorf'u gündüz gezmiştik güzelce. Şimdi ise gece gezme zamanı. Hem de Noel pazarlarına gelin şöyle bir göz gezdirelim. Noel pazarındaki yeme içme fiyatlarını da soracak olursanız her pazara göre yeme içme fiyatları değişiyor arkadaşlar. O yüzden bir bilgilendirme yapamıyorum ama şöyle tahmini olarak 5 ila 10 euro arasında alacağımız şeyler değişiyor. Bence burası Düsseldorf'un en güzel sokaklarından bir tanesi. Sağlı sollu bir sürü dükkan var. Biz burayı gündüz görmüştük ama gece de görelim dedik. Gece tabii Noel ışıklarıyla birlikte çok daha güzel oluyor. Akşam oldu. Hava iyice de soğumaya başladı. Ama bugün Noel pazarları biraz daha geç kapanıyor. O yüzden bu bizi mutlu etti. Bu arada birçok Noel pazarını gezdik. Onları da izlemek için YouTube kanalını takip edip beni izlemeye devam edin. Marktplatz'taki Noel pazarı biraz daha erken kapatıyor. Yani bazı dükkanlar kapatmış, bazıları açık ama o kadar çok kalabalık değil. Diğer taraftaki çok daha güzel, oldukça da kalabalık. Dünyanın en uzun barındayız. Burayı gündüz görmüştük. Gece de oldukça kalabalık arkadaşlar. Gelmişken size de göstermek istedim. Bazıları hatta 2026'ya giriyor bence burada.
bir gelmediğimiz Königsaalle'deki Noel pazarı vardı. Onu da dedik ki hemen gösterelim size. Almanya'da bile yapar kar yağdırıyorlar. Biz Türkler olarak Türkiye'de ne yapalım, İstanbul'da ne yapalım, kar tanesi görmüyoruz. Almanya bile yapay kar yapmış Noel pazarına. Çenem dondu, artık konuşamıyorum. Çok soğuk bu arada. O kadar Noel pazarı gezdik. Chimney cake yapan, Tredernlik yapan tek Königsaalle'deki bu yer vardı. Şimdi tadına bakalım. Ya büyük ihtimalle kötü ama dedik ki yani denemeden geçmeyelim bunu da. Fena değil bu arada. Soran olursa Noel pazarlarında sadece yedi, içti ve gezdi dersiniz. Şimdi kokulara dayanamadık. Böyle kapalı, bizim poğaça tarzında pizza dedikleri bir şey varmış. Ondan sipariş ettik. Şimdi onun tadına bakalım. Ne yedik, ne yedik, ne yedik, ne yedik ya. Artık şey diyeceğim, Serenay Sarıkaya gibi. Yine ben, yine ben, yine ben. Bu enerji nereden geliyor? Karbonhidrat. Gece nadir açık olan yerlerden Soju Bar. Amsterdam'da da şubesi vardı. Burada da görünce dedik ki deneyelim. Çünkü saat 12 şu an. Aperatifler ve bir şeyler içebiliyorsunuz burada. İçerisi çok gürültülü olduğu için çekememiştim. O yüzden dışarıya çıktım. Şimdi siz hazırsanız içeriye götürüyorum. Kombe! Düsseldorf'un en çok fotoğraflanan noktalarından Königbogen 2'ye geldik. Burası Avrupa'nın en büyük yeşil cephesine sahip binası olarak biliniyor. Binlerce bitkiyle kaplı bu modern yapı şehrin ortasında mimariyle doğayı birleştiriyor. Düsseldorf'ta kahvaltı için Arta Cafe'ye geldik. Burayı şehrin içerisinde gezerken gördük ve gözümüze çok hoş gözüktüğü için gelelim dedik buraya. Geldikten sonra anladık ki burası bir Türk işletmesiymiş. İşleten kişi Türkmüş, kafenin sahibi. Vallahi şu an yemeklerimiz de çok güzel gözüküyor. Görüyorsunuz zaten. Ben bir tane bagel söyledim. Diğer arkadaşlar burratalı falan söylediler. Geldiğinizde aklınızda bulunsun. Şimdi hemen bir tadına bakalım. İçeride Türk yemekleri de var. Yani işte menemen ararsanız o da var. Çılbır vesaire falan da var. Aklınızda bulunsun. Düsseldorf'un en ünlü yapılarından Frank Gehry'nin tasarladığı evler. Binaların hepsi sanki birbirine yaklaşıp eğilen 3 binadan oluşan ikonik bir kompleks. Beyaz bina yumuşak ve akıcı hatlarıyla sakin bir duruş sergilerken kırmızı tuğlalı bina eski liman depolarına gönderme yapıyor. Parlak paslanmaz çelik kaplı bina ise güneş ve ışıkla birlikte sürekli değişen fütüristik bir görünüm yaratıyor. Bu üçlü kıvrımlı formları, düzensiz pencere yerleşimleri ve heykelsi duruşuyla Medienhafen'ın en çok fotoğraflanan ve en yaratıcı noktalarından biri haline gelmiş durumda. Eğer sizler de buralara gelirseniz bence bir fotoğraf çekilmeden dönmeyin derim ve şimdi gezimize devam ediyoruz. Madem bu bölgeye Lidl Tokyo diyorlar, biz de hemen bir markete girdik. Markette neler var neler yok şöyle bir size göstereyim istedim.
Marketin içerisinde kimchi de var, mochi de var. Hani bunları denemek istiyorsanız bence buraya gelmelisiniz. Yani uzak doğu ürünlerini de seviyorsanız kesinlikle buraya uğrayın derim. Konuşamadım, uğrayın derim. Lidl Tokyo'da bizim favori bir restoranımız vardı, Takumi diye. Böyle kocaman ramenleriyle ünlü. Fotoğraflarına baktık, çok canımız çekti. Dedik ki buraya biz hemen gelip bu ramenleri yiyelim. Bir gyoza söyledik. Bir de böyle işte karage dedikleri tavuklu bir ramen söyledik. Şimdi bunların tadına bakıyoruz. Evet, yedik içtik. Yemeklerimizi çok beğendik. Ramenler muhteşemdi. Bence gelirseniz mutlaka deneyin diyorum. Gyoza'yı çok fazla sevmedik ama o da fena değildi. 2 kişi, 2 tane ramen, 2 tane de kolamız var. Toplamda 50 euro ödedik. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi buranın meşhur yerlerinden Binko'ya taiyaki denemeye geldik. Bir tanesi enoki mantarlı, bir tanesi nutellalı, bir tanesi de tarçınlı. Hazırsanız tadına bakıyoruz. Bu arada bunları çok merak ediyordum ben. Her yerde görüyordum böyle Kore dizilerinde, işte Uzak Doğu dizilerinde falan. Vallahi şimdi burada görünce dedik ki deneyelim. Şöyle balık şeklinde. Yapılışını zaten hemen gördünüz, size gösterdim. Şimdi tadına bakıyoruz. Bu neyle acaba? Bu elmalı tarçınlı. Ama bu güzel. Bakın şöyle balık şekilli. Nutellalı çok daha güzel. Şöyle bakın balık. Balığın kafasını yedim. Düsseldorf'un geceleri de oldukça hareketli geçiyor arkadaşlar. Yani her yer bayağı kalabalık şu an. Tıklım tıklım bazı mekanlar ve hepsi full çekiyor. Ve genelde de erken kapatıyorlar. Bugün cumartesi olmasına rağmen, yani Almanya klasik. Oo, müzik seslerine falan bak. Bayağı her yerde müzik sesleri yükseliyor. Kameranın şarjı bitti ama şu an Almanya sokaklarında Tarkan çalıyor ve millet bu şarkıyla eğleniyorlar. Evet, Düsseldorf vlogun burada sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Her hafta yeni vloglarla burada olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.